Bugün Creality ailesinin açık kasa, renkli baskı alabilen en yeni üyesi HiCombo modelini inceliyoruz. Teknik özelliklerinden baskı kalitesine, yazılımdan kullanım kolaylığına kadar bütün detaylara değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kutu açılışında ilk dikkatimi çeken şey, içeriğin gayet düzenli ve güvenli hazırlanmış olması oldu. Cihaz kurulumu ve gelecekteki bakımları için gerekli alyan anahtarı, yan keski ve yedek parçalar da kutudan eksiksiz çıkıyor. Cihaz zaten %95 hazır geliyor. Geriye sadece 7 adet vidayı sıkmak kalıyor ve yaklaşık 8 dakikada kurulum tamamlanıyor. Cihazın tasarımına yakından baktığımızda modern ve şık bir görüntüsü var. HiCombo alüminyum alaşımından üretilmiş döküm bir gövdeye sahip. Yazıcının baskı hacmi X ve Y eksenlerinde 260 mm iken Z ekseninde ise 300 mm olarak sunuluyor. Bu da günlük kullanımda küçük parçaların yanı sıra orta boyutlu projeleri de tek seferde basmanıza olanak tanıyor. Kontrol tarafında cihazda hareketli 3.2 inçlik renkli dokunmatik bir ekran bulunuyor. Eksen yapısına baktığımızda cihaz klasik standart kartezyen bir sistem kullanıyor. Y ekseni çelik miller ve tekerlekler üzerinde çalışıyor. X ekseni doğrusal ray sistemi ile daha yüksek hassasiyet sunarken Z ekseni her iki yanda yer alan motorlar sayesinde iki trapez vidalı mil üzerinde stabil bir şekilde hareket ediyor. Baskı alanında ayrıca yerleşik aydınlatmalı LED bulunuyor. Bu da özellikle karanlık ortamlarda baskıyı takip etmeyi kolaylaştırıyor. Yazıcıda dosya aktarımı için iki seçenek sunuluyor. USB ile G-Code dosyalarını doğrudan yükleyebilir, Wi-Fi üzerinden Creality Cloud ya da uygulamalarla kablosuz baskı gönderebilir ve baskıyı uzaktan izleyebilirsiniz. Ayrıca entegre RFID okuyucu filamentleri otomatik tanıyıp ayarları yükleyerek kullanım kolaylığı sağlıyor. Cihaz üzerinde entegre bir kamera da bulunuyor. Bu kamera sayesinde baskı sürecini anlık olarak takip edebiliyor, uzaktan kontrol imkanı da elde edebiliyorsunuz. Genel olarak baktığımızda cihaz sağlam gövde yapısı, modern arayüzü ve kullanıcı dostu detaylarıyla tasarım tarafında oldukça güçlü bir izlenim bırakıyor. Şimdi tasarımı bir kenara bırakıp cihazın asıl önemli tarafı yani baskı kalitesine geçelim. Öncelikli olarak standart bildiğimiz bench teknesini basıyorum. Bunu cihazın standart ayarlarında yapıyorum çünkü var olan performansını görmek istiyorum. İlk izlenim olarak yüzey kalitesi fena değil, katman çizgileri de yer yer belli oluyor ancak rahatsız edici seviyede değil. Yazıcının varsayılan ayarlarında özellikle hızlı hareketlerde ufak titreşimlerde hissediliyor. Parçalar arasındaki boşlukları farklı seviyelerde denemek ve yazıcının tolerans ayarlarını görmek için ufak bir model daha basıyorum. Bu model yazıcının tolerans performansını bize gösterecek. Benim bastığım testte 0.35 mm'den başlayıp 0.10 mm'ye kadar inen boşluklar var. Sonuçlara baktığımızda 0.15 mm'ye kadar olan parçalar rahatça hareket ederken 0.10 mm'ye geldiğimizde ise artık hareket yok. Parçalar sıkışmış durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Yazıcı yaklaşık olarak 0.15 mm toleransa kadar hassas baskılar üretebiliyor. Tolerans testinin gerçek hayatta ne anlama geldiğini gösterebilmek için hareketli bir ahtapot modeli daha basıyorum. Bu model bacak kısımlarında iç içe geçmiş tasarımı sayesinde hareket eden parçaların tolerans ayarlarını bize net bir şekilde gösterebilecek. Şimdi gelelim bir diğer önemli test olan eğim testine. Yazıcının farklı açılarda destek gerektirmeden ne kadar iyi baskı yapabildiğini görmek istiyorum. Bu testin baskısını alırken de videoda görebileceğiniz gibi 80 dereceye kadar çıkan bir model bastım. 60 dereceye kadar olan kısımlarda sonuç gayet temiz, katman çizgileri düzgün, herhangi bir sarkma yok. 70 derece civarında ufak deformasyonlar başlıyor ama hala idare eder diyebiliriz. 80 dereceye geldiğimizde ise artık sarkmalar bariz şekilde görülüyor ve destek kullanmak gerekiyor. Kısacası HiCombo iyi bir soğutma ile 70 dereceye kadar olan açılarda iyi sonuçlar veriyor diyebiliriz. Şu ana kadar yapmış olduğum bütün baskılarda PLA filament kullandım. Şimdi yüzey kalitesini daha net görebilmek için PETG filamente geçtim ve bir vazo bastım. Baskı sırasında ne tabla kalkması, ne ipliklenme, ne de katman ayrılması gibi bir sorun yaşamadım. PETG yüzeyde daha parlak bir görünüm veriyor,
ve genel olarak sağlam bir his oluşturuyor. Yazıcı açık kasa olmasına rağmen nozzle ve tablo sıcaklıkları ABS filamentleri ile baskı alabilmemizi destekliyor. Ben de tam ihtiyacım olan bir parçayı seçtim. RC uçağım için motor tutucu. Bu parça doğrudan motorla temas ettiği için yüksek sıcaklığa dayanıklı olması gerekiyor. Tabi yine de belirtmekte fayda var. Açık kasa sistemlerde büyük hacimli ABS baskılarda kabin ısısı sabit kalmadığı için ileride benzer durumlarda sorun yaşanabilir. Şimdi ilginç olan bir kısma gelelim. Cihazın resmi bilgilerinde TPU yani esnek filamentleri desteklemediği yazıyor. Ben bunun yüksek hızlı baskılarda kullanılan sert ve agresif dişli yapısından kaynaklandığını düşünüyorum. Bu nedenle baskı hızını düşürerek telefonuma uygun bir kılıf bastım. Açıkçası neden desteklenmediğini hiç anlayamadım. Baskı süresi boyunca hiçbir problem yaşamadım. Ne tıkanma oldu ne de besleme sorunu. Gayet temiz, pürüzsüz bir baskı çıktı. Kılıf esnek, formunu koruyor ve telefona da tam oturuyor. Yani kısacası desteklenmiyor dense de pratikte gayet güzel şekilde basıyor diyebilirim. Baskı kalitesi gerçekten tatmin edici. Şimdi biraz perdeyi aralayalım ve cihazın teknik tarafına geçelim. Creality iCombo, tablo ile nozzle arasındaki mesafeyi hassas bir şekilde ölçebilen gerilim ölçer sensör kullanıyor. Bu kalibrasyon sırasında 85 farklı noktaya tek tek değinerek ölçüm yapıyor. Bu işlem yaklaşık 4 dakika sürüyor. Bu verilerle bir mesh haritası oluşturuyor ve yazıcı baskı sırasında Z eksenini otomatik olarak ayarlayarak tablo yüzeyinde küçük düzensizlikleri dengeliyor. Ben de bunun ardından bir ilk katman test baskısı gerçekleştirdim. Sonuçlar gerçekten çok başarılıydı. Filament eşit dağıldı, yüzey pürüzsüz oldu ve hiçbir kusurla karşılaşmadım. Cihazın nozzle'ı maksimum 300 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu sıcaklığa 1 dakika 13 saniyede ulaşıyor. Tablo tarafında ise maksimum 100 derece değerini görüyoruz ve bu ısıya ulaşması yaklaşık 2 dakika 45 saniye sürüyor. Bu sıcaklıkların tabloya nasıl yayıldığını görmek için yaptığım ölçümlerde merkezde 100 ile 105 derece, köşelerde ise 90 derece civarında düşen değerler gördüm. Yani merkeze yakın bölgeler sıcaklığı daha iyi tutarken kenarlara doğru biraz düşüş oluyor. Bu da aslında çok şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü yazıcının sıcaklık sensörü büyük ihtimalle tablonun merkezine yerleştirilmiş. Cihazın hız tarafındaki performansına baktığımızda 12.000 mm/saniye hızlanma ile 500 mm/saniye baskı hızlarına çıkabiliyor. Bu değerler günümüzde hızlı yazıcı kategorisine giren çoğu rakibiyle eşdeğer seviyede. Enerji tarafında yaptığım ölçümlerde ise PLA ile baskı alırken nozzle 220, tablo 60 derecede çalışıyordu. Wattmetre'de 130 ile 170 Watt arasında değerler gördüm. PETG'ye geçtiğimde sıcaklıkları biraz arttırdım. Nozzle 250, tablo 80 derece. Bu sefer tüketim 130 Watt'tan 235 Watt'lara kadar çıktı. ABS'de ise nozzle 260, tablo 90 dereceye çıkınca tüketim 150 ile 252 Watt arasında dolaştı. Şimdi bu Watt değerlerini söyledik. Peki bu değerlerin karşılığı nedir diye merak ediyorsanız, PLA ile baskı alırken yazıcının çektiği güç ortalama bir dizüstü bilgisayarı seviyesinde. PETG'ye geçtiğimizde ise bir tost makinesi seviyesine çıkıyor. ABS'de ise bir ütü kadar enerji harcadığını söyleyebilirim. Tabi yazıcı sürekli olarak maksimuma çıktığı watt değerinde de çalışmıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Gelelim ses konforuna. Yani cihazın ne kadar sessiz çalıştığına bakalım. Cihaz çalışırken ortalama 55 desibel ses çıkartıyor. Ölçümü 1 metre uzaklıktan yalıtımlı bir odada yaptım. Bu seviyeyi şöyle düşünebilirsiniz. Evde açık olan bir buzdolabı ya da masaüstü bir bilgisayarın fanı kadar. Ancak filament değişiminde yazıcı atık olan filamenti değiştirirken 79 desibele kadar çıkabiliyor. Ama bu sadece birkaç saniyelik geçici bir durum. Baskı boyunca böyle yüksek bir ses çıkmıyor. Kısacası ortalama seviyenin altında sessiz sayılabilecek bir yazıcı diyebiliriz. Sırada en çok merak ettiğim konulardan birisi var. Creality iCombo elektrik kesintisi sonrası baskıya nasıl devam ediyor? Birçok güncel yazıcı elektrik kesintisi sonrası baskıya devam edebiliyor. Ancak katmanlar arasında ufak bir çizgi oluşuyor. Bunu gözlemlemek için baskı sırasında cihazın elektrik bağlantısını manuel olarak kesiyorum. Yani fişi çektim. Elektrik bağlantısını yeniden verdiğimde ise cihaz bunu algıladı ve ekranda baskıya devam etmek isteyip istemediğimi sordu. Devam et dediğim anda kaldığı yerden baskıya devam etti. Baskının sonucunu incelediğimde diğer birçok yazıcıda olduğu gibi iCombo'da da devam ettiği katmanda çok hafif bir çizgi oluştu. Şimdi Creality High yazıcımızı combo yapan kısma yani Creality Filament sistemine geçelim. Modül içerisindeki özel silika jel hazneleri sayesinde filamenti nemden koruyarak bayatlama süresini uzatabiliyorsunuz.
Bu modül 4 renge kadar baskı yapmanıza olanak sağlıyor. Creality High yazıcınıza toplamda 4 modül bağlayarak bu sayıyı 16 renge kadar yükseltebiliyorsunuz. Modülün renkli baskı özelliğini ilk olarak eşim için kuru kafa desenli bir kitap ayracı modeli basarak deniyorum. Renk geçişleri az olduğu için atık minimum seviyede kaldı ve baskı da sorunsuz çıktı. Şimdi CFS modülünü uzun kullanımda test etmek için internette beğendiğim bebek ejderha modelini basıyorum. Bu modeli tercih etmemin sebebi neredeyse her katmanda renk geçişinin bulunması. Baskı 17 saat sürdü ve toplamda 439 kez filament değişimi oldu. Model 4 renkten oluşuyor ve ana 2 renkte silk PLA filament kullandım. Sonuç olarak biraz ipliklenme dışında kusursuz bir çıktı aldım. Ancak çıktı ağırlığı sadece 25 gram olmasına rağmen yaklaşık 290 gram atık filament oluştu. Karşılaştırmak için aynı modeli tek renkle bastığımda baskı sadece 1 saat sürdü ve toplamda 25 gram filament kullandım. Hiçbir atık da çıkmadı. Yani çok renkli baskılar görsel açıdan çok etkileyici olsa da özellikle sık renk geçişli modellerde süre ve filament verimliliği açısından ciddi bir fark yaratıyor. Bunun yerine aynı modeli tabloya birden fazla dizmek daha mantıklı. Çünkü atık miktarı değişmeyecek. Şimdi diyeceksiniz ki tamam testler güzel, sonuçlar da fena değil ama bu yazıcıyla ne kadar büyük şeyler basabiliriz? Bu sorunun cevabını vermek için özel bir proje hazırladım. 2.2 metre kanat açıklığına sahip bir RC uçak modeli bastım ve modelin tüm parçalarını tamamen Creality High Combo ile ürettim. Yapım sürecini ve uçuş testlerini detaylı şekilde görmek isterseniz diğer global kanalım olan Craft Channel'da paylaştım. Bu videoda inceleme konseptini bozmamak için sadece modeli kısaca gösteriyorum. Merak edenler için açıklama kısmında Craft Channel bağlantısını da ekledim. Donanım tarafını tamamladık. Peki baskıları hangi yazılımla hazırlıyoruz? Gelin hemen oraya geçelim. Creality hem masaüstü hem de mobil tarafta pratik çözümler sunuyor. Bilgisayar tarafında Creality Print uygulamasını kullanıyoruz. Bu yazılım aslında kura tabanlı bir slicer motoruna sahip ve High Combo'ya özel profiller sayesinde oldukça kullanışlı. Mobil tarafta ise Creality Cloud öne çıkıyor. Burada cihazınızı tanımlayıp telefon üzerinden baskı gönderebilir, entegre kamera ile çıktılarınızı uzaktan takip edebilirsiniz. Ayrıca Creality Cloud ekosisteminde birçok tasarımcının paylaştığı hazır modeller var ve bu modelleri doğrudan yazıcınıza uygun ayarlarla basabiliyorsunuz. Buna ek olarak Creality'nin resmi wiki destek sayfası da mevcut. Burada kurulum adımlarından teknik sorunlara kadar ihtiyacınız olan bütün bilgilere ayrıntılı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yani yazılım tarafında hem kullanım kolaylığı hem de güçlü bir destek altyapısı sunulmuş. Videoyu çekerken aklıma gelen detayları unutmamak için küçük notlar almıştım. Şimdi gelin o notlara bakalım, yazıcının artılarını eksilerini birlikte değerlendirelim. İlk olarak cihazda aktif bir akış kalibrasyonu sensörü bulunmuyor. Açıkçası bu kadar donanımlı bir cihazda akış kalibrasyonu sensörünü bekliyordum. İkinci eksisine geçtiğimiz zaman kamera çözünürlüğü bulunuyor. Her ne kadar aydınlatma olsa da kamera çözünürlüğünün düşük olması baskıları takip etmeyi zorlaştırıyor. Bir diğer eksi tarafını CFS modülünü kurarken fark ettim. CFS tamponu gövdeye çift taraflı bir bantla yapıştırılıyor. Kısa vadede sorun olmasa da uzun vadede gevşeme riski bulunduğunu düşünüyorum. Ayrıca CFS modülünde aktif bir kurutucu bulunmuyor. Tek renkli baskılarda ise filament yükleme açısı biraz alışılmışın dışında. Muhtemelen dolanmayı önlemek için bu şekilde tasarlandığını düşünüyorum. Fakat yükleme sürecini bir miktar zorlaştırıyor. Artılarına geçtiğimizde ise Creality High, diğer rakiplerine göre daha büyük bir baskı alanı sunuyor. Ayrıca baskı tamamlandığında sesli uyarı sistemiyle bilgilendirme yapması da oldukça pratik. Bunun yanında CFS sistemi üzerinde yer alan dijital ekranda sıcaklık ve nem değerlerini görmek kullanıcı deneyimini arttırıyor. Tüm bunlara rağmen Creality High Combo küçük eksikleri olsa da genel performansıyla tatmin edici bir cihaz. Uzun vadede güven veriyor. Bana alacak olur musun diye sorarsanız gönül rahatlığıyla alır ve kullanırdım. Elimden geldiğince ve dilim döndüğünce Creality High Combo'yu incelemeye çalıştım. Eksik gördüğünüz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bana bildirin. Bu sayede videolarımı daha da geliştirebilirim. İlerleyen dönemlerde farklı cihazları incelediğimde karşılaştırma ve kıyaslama videoları da çekeceğim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.